Herkese merhaba. Bu projemde size bir ajur bluz çalışması yapıyorum. Yakadan başlamalı. Başlayacağız. Buradan şu yakayı sonradan ekledim. Başlayacağız ve bitireceğiz. Sadece kolda şöyle küçük bir dikiş olacak. Onun haricinde tamamen dikişsiz bir bluz. Yapımı kolay. Şöyle, bunlar reklam değildir. Ben kendim alıyorum bunları. Satın alıyorum. Nako'nun Koton Lüks diye bir ipini aldım. 3,5 numara tığla yaptım. 300 metre civarında 3,5 numara tığla yaptım. Ona uygun sayıları burada veriyorum. Ben 156 zincirle başladım. 12 tane model yerleştirdim. Yani şuradaki kalplerim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane şu model için 156 tane zincire ihtiyacım olacak. Small ve en bedene uygun bir bluz oldu. Large X large için 182 zincir yeterli olacaktır. 14 model. Ayrımları ölçülerini veriyor olacağım. Şimdi size ölçüm de vereyim. Daha ince iplerle yapacaksanız yani 13'ün katlarında zincire ihtiyacınız olacak. Bu size örnek olsun. Yani 2 numara bir tığa göre yapacaksanız SM için 182 zincirle başlamanız gerekebilir. 14 yerine 16 modelle daha üst beden yapabilirsiniz gibi. 13'ün katlarına göre ayarlayacaksınız. Şimdi ben size bir ölçü vereyim. Koltuk altından koltuk altına 59 santim gelmiş. Hiç şu yaka kol ayrımını size kol kısmında söyleyeceğim. Çünkü burada belirli model de eklediğim için sizi yanıltabilir şu andaki bölüm. Ben 23 santim gibi ayırdım. Uygundur. Hemen hemen tüm bedenlere. Siz de öyle ayırırsınız. Ama zaten bedeninize giyip mutlaka ölçüm yapacaksınızdır. Boyu da şöyle omuzdan 52 santim oldu. Boy tamamen tabi sizin zevkinize bağlı. Şu omuzdan omuza onu da ölçeyim size. Orası da 53 santim oldu. Ölçümlerimi de verdim. Hadi gelin başlayalım zincirlerimizi çekerek. Şimdiden kolay gelsin. Umarım beğenirsiniz. 156 zincir çekerek başlıyorum. Zincirimi çekip geliyorum. 156 tane zincirimi çektim ve birleştireceğim şimdi. Aynı yüzde olmalarına, kıvrık olmamasına dikkat edin. Ve birleştirelim. Birleştirdim. Bir, iki tane zincir. Yanındakine bir tane sık iğne. Bir, iki, üç tane zincir. Bir, iki, üç, dört, beş atlıyorum. Altıncıya bir tane ikili trabzan. Bir, iki, aynı boşluğa bir tane daha, aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. Bir, iki, aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. Bir, iki, üç zincir. Bir, iki, üç, dört, beş atlıyorum. Altıncıya bir tane sık iğne. Yanındakine bir tane daha sık iğne.
Görüntümüz şöyle. Görüntümüz böyle. Şimdi bunu tekrar edeceğiz devamlı. 1, 2, 3 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya ikili trabzan. 1, 2 tane zincir. Aynı boşluğa ikili trabzan. Yanına bir tane daha ikili trabzan. 1, 2. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya bir tane sık iğne. Yanına bir tane daha sık iğne. İki tane sık iğne ile başladık. Başlangıcımız ve yanındaki sık iğne. 3 zincirle 5 atladık. 6.'ya aynı boşluğa bir ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, bir tane daha ikili trabzan, 3 zincirle 6. zincire 2 tane sık iğne. Bunu tamamını yapalım ve gelmeden önce son kısma şuralarda tekrardan görüşelim. Devamlı tekrar ediyoruz bunu. Bu sıra. Ben şimdi tamamlıyorum. Şurada buluşalım. Başlangıca geliyorum. 2 tane sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya ikili trabzan, aynı boşluğa yan yana 2 tane daha ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. 1, 2, 3 ve başlangıçtaki 2 tane sık iğnemin olduğu yere ilkine kaydırarak tutturdum. İlk sıramızı yaptık. İkinci sırama başlıyorum. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Hatta 2 ile çıkayım. 2 ile çıktım. İkili trabzan yaptım. Yanına da bir tane ikili trabzan yaptım. İlk başlangıca. 1, 2, 3. Şimdi şuradaki boşluklara çalışacağız. Doladım. 2 tane ikili trabzan boşluğa. Arada 2 zincir. Aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan. Doladım. Arada zinciri yok. Diğer boşluğa da aynı işlemi yapıyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan. Şöyle görünüyor şu anda. 1, 2, 3 zincir, 2 tane sık iğnemin olduğu yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincir. Boşluklarıma 1, 2, arada 2 zincir, aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 doladım. Sık iğnelerimin üzerine 1, 2 tane ikili trabzan yaptım. Sıranın başına geliyorum. 3 tane zincirimi çektim ve başlangıçtaki trabzanıma kaydırarak giriş yaptım. Tam ortaya 2 tane ikili trabzanın arasına bir giriş yaptım ve oraya da bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir. Yine burada
2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yaptım. Geçen sırada arada zincir yoktu. Şimdi 5 tane zincir var. 1, 2, 3, 4, 5 zincir doladım. Buraya yine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan. Böyle görünüyor şu anda. 3 tane zincir, 2 tane ikili trabzanımın arasına bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir. Yine grubun içine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan, arada 5 tane zincir, diğer boşluğa da yine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan, 1, 2, 3 zincir, 2 tane ikili trabzan yaptım. Yerin tam ortasına bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve yine gruba çalışma yapmaya devam ediyorum. Bu sıramız da bu şekilde olacak. Aynı işlemleri yapıyoruz. Altta yaptığımız araya 5 tane zincir çekiyoruz. 3 zincirle 2 tane ikili trabzanın arasına bir sık iğne, 3 zincirle yine grup çalışmasına devam ediyorum. Arada 5 zincir var. Yapalım. Sıra başında tekrardan görüşelim. Sıra başına geldik. Bakın şimdi. Şöyle bir anlatmak istiyorum ne yapacağımı. Burası benim başladığım yer. Normalde buradan devam edecek olsam 3 tane zincirimi çekip şuraya bağlantı yapıp şuradaki görüntüyü elde edecektim. Ama ben öyle yapmıyorum. Çünkü amacım şuraya gelmek. Geri gitmek. Bakın şöyle yapıyorum. Zincir çekmiyorum. Doladım ve başlangıca bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane ikili trabzan yaparak şuraya yakınlaştırdım. Bir daha gösteriyorum. Zincir çekmedim. Doladım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Başladığım yere. Geri döndüm. Ve şu ortaya gelmek için geri döndüm. Şu ortaya gelmek için geri döndüm. Yeniden geri döndüm bakın. Ön yüze geldim. Ne yaptım? Bağlantımı yaptım ikili trabzanla. Geriye döndüm kaydırarak ve şuradaki yani geriden başlamış oluyorum. Başlangıç noktamı burası yaptım. Burasıydı. Burası yaptım. İkili trabzanla bağlantımı yaptım. Kaydırarak buraya geldim ve şimdi başlıyorum. Buranın finalini dönüşte bitireceğim. Aldım. 2 tane ikili trabzan yaptım. Hiç zincir çekmiyorum. Şuradaki sık iğneli bölümü atlıyorum ve buraya giriş yapıyorum. Bir tane ikili trabzan, içine bir tane daha, 2 tane ikili trabzan oldu. 2 zincir, aynı boşluğa 2 tane daha. Şöyle bir görüntüm var şimdi. Buradaki sık iğneli bölümü hiç zincirsiz geçiş yaptım ve buradaki gruba aynı çalışmayı yaptım. Şimdi yeniden 3 tane zincir, 5 tane trabzanlı olan bölüme bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Grubuma yine
Bu grubun içine yine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi sık iğne yaptığım bölümdeyim. Hiç zincir çekmiyorum. Doladım ve direkt karşıdaki gruba aynı çalışmayı yapıyorum. İçine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, yine içine 2 tane ikili trabzan. Bunları burada birleştirdim. Bunları birleştirdim. Şimdi 3 tane zincir, ve 5 zincirli bölüme bir tane ikili trabzan. 1 2 3 zincir. Yine grup olan bölümümdeyim. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Doladım. Ne yapıyorum? Buradaki sık iğneli bölümü atlıyorum. Buraya aynı grup çalışmasını yapıyorum. Bir, 2, 3 doladım. 5 zincirli bölüme bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Yine grup çalışmalarımı yapıyorum. Şöyle göstereyim. Minik bir anlatayım. Aynı şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Bu sırada. Bakın artık başlangıcım neresi? Şurası. Buraya geldiğimizde tamamlayacağız. Ne yaptık? Buraya bir grup çalışmamızı yaptık. 3 zincirle 5 zincirlik bölüme bir tane ikili trabzan yaptık. Yine 3 zincirle buradaki grup çalışmamı yaptım. Sonradan hiç zincir çekmeden sık iğneli olan bölümü atlıyorum. Alttaki sık iğneli bölümü atlıyorum ve diğer grup çalışmamı yapıyorum. 5 zincirli olan bölüme de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarında 3 zincirli. Sıra sonuna kadar gelelim. Şurada tekrardan görüşelim. Sıra başına geldim. Şuradaki ikili trabzanımı yapayım. 5 zincirli bölüme 1 2 3 zincirle başta 2 tane ile başlamıştım. Burada da ikisini yapıyorum ve ortaya gelmek istediğim için, tam ortaya gelmek istediğim için kapanışı doladım. Tekli trabzanlarla tam ortaya geliyorum. Bir kere daha göstereyim. Başlangıca geldim. Hiç zincir de çekmedim. Doladım. Hemen başlangıçtan giriş yapıp şöyle bir tekli trabzanla çıktım. Şimdi yukarıya çıkış yapıyorum. 1 2 3. Bir tane dönüş için 4. Buraya bir tane V yaptım. Şimdi diğer grubun olduğu yerdeyim. Bakın kapattığım yer zaten. Buraya da gene zincir çekmeden bir tane zincir ve burada çift V vardı. Burada tek V yapıyorum. Arasında bir zincir. Şimdi 1 2 3 tane zincir. Altta ikili trabzan yaptığımız yere arasına 3 zincirle bir tane V yapıyorum. 3 zincir, aynı boşluğa bir tane daha. Devam ediyorum. 1 2 3 zincir. Buradaki V'min içine bir zincir, tekli V yapıyorum. Şöyle görünüyor.
Yine hiç zincir çekmeden diğer gruba da tekli V yapıyorum. Şimdi bir kere daha göstereceğim. Burada şimdi ikili trabzanın olduğu yerdeyim. 1, 2, 3 zincirle ikili trabzanıma bir tane V yapıyorum. Arasında 3 zincir var. Aynı boşluğa bir tane daha. Yine 3 zincirle şuradaki grubuma geldim. Bunlara birer tane arasında bir zincirli V'ler yapıyorum. Burada zincir yok. Diğer gruba geçtim. Bir zincir ve şöyle bir göstereyim. Başlangıçta bir tane V yaptım. Arasında bir zincir. Hemen yanındaki gruba arasında bir zincirle bir tane V yaptım. 3 zincirle ikili trabzanıma arasında 3 zincir olan bir V yaptım. Yine 3 zincirle buradaki V'me tekli V yaptım. Arasında bir zincir. Gene zincirsiz tekli V arasında bir zincir. Buradaki grubuma gene 3 zincirle bağlantı yaparak arası yine 3 zincirli V'ler yapıyorum. Şu an böyle görünüyor. Sıra başına kadar böyle gelelim. Şurada görüşelim. Başa yaklaşıyorum. Bir, iki, üç. Buraya arasında 3 zincirli bir V yapıyorum. Ve başlangıca geldim. 1, 2, 3 ile en başına kaydırarak tutturuyorum. İçine de bir kaydırarak giriş yaptım. 1, 2, 3 zincir. Başlattım yeni sıramı. Doladım. Bir tane ikili trabzanım var. Hemen yine buradaki V'nin içine de bir tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 tane zincirle burada arası 3 olan 3 zincirli olan V'lerimin olduğu yerdeyim. Şimdi buraya bu bacağına 3 tane ikili trabzan, 4 zincir, buradaki bacağına da ikili trabzan yapacağım. Doladım. 3 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4 zincirimi çektim. Diğer bacağına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir. Şimdi şuradaki V'lerimin içine birer tane ikili trabzan yapacağım. Bir tane ikili trabzan. Hiç zinciri yok. Yanındakine de ikili trabzan. Şöyle bir görüntümüz var. Başlangıcımız burası. Buradakilerine aralarına birer tane, boşluklara birer tane ikili trabzan yaptım. Zinciri yok. Aralarında geçişlerde 3 zincir var. Şuradaki bacağıma 3 tane ikili trabzan yaptım. 4 zincirle buradakine de 3 tane ikili trabzan yaptım. Yeniden 1, 2, 3 zincir. Şuradaki bacağın birine 3 tane ikili trabzan. Bir, 2, 3, 4 zincir. Diğer bacağa da 3 tane ikili trabzan. Bir, 2, 3 ile geçtim. Şuradaki V'lerimin içine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarında zincir yok. 3 ve devam ediyorum. Bu sıramız da bu şekilde olacak. 3 zincirle şu ortadaki V'lerime
3 zincirli V'lerimin bacaklarına, 3 tane buraya, 4 zincir, 3 tane buraya ikili trabzan yapacağım. 3 zincirle buradaki V'lerime birer tane ikili trabzan yapacağım. Görüntümüz şu. Tamamlayalım. Sıra başında tekrardan görüşelim. Sıranın başına geldim. 3 zincirimi çektim ve en baştaki trabzanın tepesinden kaydırarak tutturdum. Şimdi şuraya geleceğim. Oradan başlangıç yapacağım. 1, 2, 3. Şuraya kaydırdım ve 3 ile yukarı çıktım. Şimdi buradaki 3'leri 5 trabzana çıkartacağım. Başa 2, ortaya 1, sona 2. 3 zincirimi çektim. Başa 2 tane. Başa 2 tane. Ortaya 1 tane. Sondakine 2 tane. Bu 4 zincirli boşluğuma, ortadaki boşluğuma 1, 2, 3 dolayın. Doladık. İsterseniz zincire, isterseniz şöyle ortadan bir tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Başa 2, ortaya 1, sondakine 2 yapacağız ve 5'e çıkartacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki 2 tane yaptığımız ikili trabzanın arasına 3 zincirle bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3. Yeniden başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ortasına bir tane ikili trabzan, 3 zincirle üçlü trabzanımı 5'e çıkartıyorum. Bir, iki, 3 zincirle şuradaki bölümü sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve bu şekilde devam ediyorum. Görüntümüz şöyle. Şuradaki üçlerimi 5'e çıkartıyorum. 3 zincirle ortaya bir tane ikili trabzan, 3 zincirle yine 5'e çıkartıyorum. 3 zincirle şuradaki 2 tane olan ikili trabzanımın ortasına sık iğne, 3 zincirle yine bu grubun çalışmalarına devam ediyorum. Bu şekilde devam edelim. Başta tekrardan görüşelim. Sıra başına geldik. Buradan başlamıştık biliyorsunuz. Şimdi bunu bir kere daha göstermiştim. Ne yapıyorum buradaki birleştirmeyi? Bu şekilde yapmıyorum. Birleştirmiyorum. Çünkü başlangıcım şurası olacak. Doladım. Başladığım yerden geçirdim ve bir tane ikili trabzan yaptım. Böylece şuraya geçiyorum ve buradaki görüntüyü de sağlamış oluyorum. 3 ile geçiş yapmışım gibi yaptım. İkili trabzan yaparak. Şu hemen şuradaki trabzanımın başına geçeceğim. O yüzden şöyle arka kısımdan kaydırarak oraya geçtim ve 1, 2, 3 tane zincirle yukarı çıktım. Buradaki 3 zincirim buradaki yapacağım trabzanlarımın sonuncusu olacak. Başlangıcım burası şimdi. Doladım. Hiç zincir
çekmeden direkt şuradaki altta yaptığım sık iğneyi de atlayarak buradaki trabzanlarımı 6'ya çıkartacağım. 1 2, tam ortadaki 3. trabzanıma 2 tane yapacağım. Doladım. 1 2 3, aynı göze bir tane daha 4 5 ve 6 tane trabzanım oldu. Devam ediyor. Bu ortada ikili trabzanım vardı. 1 2 3 tane zincir çektim. Bu ortadaki trabzanıma arasında 3 zincirli bir V yapıyorum. 1 2 3 zincir, aynı boşluğa bir tane daha, bir tane V yapmış oldum. Yeniden 3 zincir, 1 2 3 zincir. Buradaki 5 olan trabzanımı 6'ya çıkartıyorum. Tam ortadakine 2 tane trabzan yapacağım. 1 2 3, aynı göze bir tane daha 4 5 6. Altta sık iğne yaptığım yer, buraya hiç zincir çekmeden direkt burayla bağlantı yaparak geçiş yapıyorum. 1 2 3, aynı boşluğa 4 5 6. Şimdi buradayım. Bakın şöyle görünüyor şu anda. Şunlar birleşti. Şu ortadaki bölüme V yapacağım. Altta ikili trabzan yaptığım yere 1 2 3 ile geçiş yapıyorum oraya. Bir tane ikili trabzan, 1 2 3 zincir, aynı göze bir tane daha trabzan. Yine 1 2 3 ile diğer bölüme geçtim. Burayı şimdi 6'ya çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Buradaki sık iğnenin olduğu bölüme hiç zincirsiz geçiş yapıyorum ve yine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 5 6. Ortadaki trabzanıma arasında 3 zincirli bir V yapıyorum. Şu anda görüntümüz bu şekilde. Sıramızın tamamlayalım. Sıramızın başında tekrardan görüşelim. Şimdi sıra başına geldim. Başlarken ne demiştim? Durun şurayı bir sökeyim, yeniden yapayım. Sıranın başındayken ne demiştim? Şuradaki trabzanım buranın, yani burada 2 4 6 tane var. 6.'sı olacak demiştim. Şimdi 3 ile buraya geldim. Bir, 2, 3, 4, 5. Bu da 6.'sı. Kaydırdım. Tamamlanmış oldu. Bakın aynı bunlar gibi bu da tamamlanmış oldu. Artık bunları dümdüz örüyorum ve birleştiriyorum. Burada yeni bir açılım yapacağım. Buradaki açılımım aynı ilk sırada yaptığım gibi olacak. Bir tane ikili trabzan yapacağım. Tam ortasına 2 zincirle 2 tane ikili trabzan, 2 zincirle yine bir tane trabzan yaparak şurada yeni bir açılım başlatıyorum. Şimdi başlıyorum. 1 2 3. Buraya şimdi 1 2 3 4 5. Burada 6 tane var.
İlkinden başladım. 1 2 3 4 5 6. Şimdi başa geldiğimde de burada 1 2 3 4 5, 6. da bu olacak. Burada 1 2 3 4 5 6 var. Şu başlangıcımda şu 5'ten sonraki 6. trabzanım olacak. Devam ediyorum. 1 2 3 tane zincir. Tam bu ortaya bir tane trabzan, 2 tane zincir, 2 tane trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa bir tane daha. İlk sırada yaptığım gibi burada yeni bir açılım yaptım. Yine 3 tane zincirle buradaki trabzanlarıma 6 6 12 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şöyle bir bakalım. Burada birleştirdik. Burada yeni bir açılım yaptık ve devam ediyoruz. Yine 3 zincirle burada bir yeni başlangıç yapıyorum. Tam B'nin ortasına bir tane trabzan, 2 zincir, 2 tane yan yana trabzan, 2 zincir, bir tane daha aynı yere trabzan. Yine 1 2 3 zincirle buradaki trabzanlarıma her birinin üzerine birer tane trabzan yaparak 12 tane trabzan yapıyorum ikili. 4 Bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. Yeni sıramızda yeniden görüşeceğiz. Şöyle bir göstereyim yine. Görüntümüz şu anda bu. Bakın bunlar birleşti. Burada yeni bir yer başlattık. Şu sırada sıra başında tekrardan görüşelim. Sıra başına geldim. 1 2 3 4 tane yaptım. Şimdi 5 6. hangisiydi? Başlangıcımda. Orayla bağlantımı yapıyorum. Bir üst sıra çıkıyorum. Şimdi artık bunları küçültmeye başlayacağız. Burada da bakın ilk sıradan başlamıştım dedim. Şuradaki çalışmayı yapıyoruz. Ne yapıyorum? Boşlukların içine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan, zincirsiz 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan kısmını yapıyoruz. 3 ile yukarı çıktım. Devam ediyorum. Buradaki başlangıcımız her zaman ne? Bu başlangıcımız her zaman buradaki bölümün trabzanları. Şimdi burada 2, 4, 5 oldu. Bunu bıraktım. 1, 2, 3 zincir. Ne yapıyorum? Boşluk kısmıma 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Arada zincir yok. Boşluklara
şu şekilde çalıştım. 3 tane zincir. Ne yapıyorum? Baştakini bırakıyorum. Devam ediyorum. 2 3 9 10. Bir alt sırada 12 idi. Şu an 10'a düştü. 1 2 3 zincir. Ne yapıyorum? Boşluklara 2 zincir, 2 tane ikili trabzan aynı boşluğa. Arada zincir yok. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan. Bu sıramız da bu şekilde olacak. Ne yaptık? Buradaki trabzanlarımı başta ve sonunda birer tane eksilterek küçültmeye başladım. 3 zincirle boşluklara 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan, arada zincir yok. Diğer boşluğa da aynı buradaki çalışmayı yaparak devam ediyorum. 3 zincirle başta ve sonda atlayarak buradaki trabzanlarımı küçültmeye başlıyorum. Tamamlayalım. Şurada görüşelim ve bir üst tura çıkalım. Sıranın başına geliyorum. 3 zincirimi çektim. Bir tanesini atladım. 4 2 4 5 2 4. İlk yaptığımda da 5.'yi yapmış oldum. Ve buradan bir giriş yaparak kapattım. Başlardan ve sonlardan küçültmeye devam ederek modelimizi büyütüyoruz. Uzatıyoruz modelimizi. Burada şimdi ne yapıyoruz? Şuradaki bölüm zincirsiz geçtim. Şimdi aynı işlemi yapacağım. 5 tane araya zincir koyacağım. Bir yandan da bunları küçültüyorum. İşte başladım. 1 2 3 4 3 tane zincir, diğer grubun içine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 tane zincir burada arada ve yine 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. 1 2 3 tane zincir. Ne yapıyorum? Şunların birer tanesini bırakıyorum ve küçültmeye devam ediyorum. Geçen sıra 10'du. Şimdi neye düştü? 8'e düştü. Her sıra bunları küçültürken burada yeni bir yaprak açıyorum. Kalp açıyorum. Bunlar kalp gibi olacaklar. Bunları kapatıyorum. Burada yeni başlangıç yapıyorum. Bu şekilde. Ne yapıyorum? Tekrardan 1, 2, 3 geldim. Grubun içine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Arada 1, 2, 3, 4, 5. Bu sefer arada 5 tane zincir var. Yine diğer gruba aynı çalışmayı yapıyorum. Arada 2 zincir, aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan. 1, 2, 3. Buradaki geçişlerim 3 ile. Baştan bir tane atladım.
Bunu da bıraktım. 3 ile yeniden bu çalışmayı yapıyorum. Şuradaki çalışmayı. Aynı grupları yapıyorum. Bu sefer arada 5 tane zincir var. Yeniden şurada görüşelim. Tamamlayıp bir üst sıra çıkacağız. 1 2 3 Dördüncüsü hangisiydi? En başta yaptım. Ve kaydırarak tamamladım. Bir üst tura çıkıyorum şimdi. Şöyle görünüyor şu anda. Ne yapacağız şimdi? Gene bunları küçülteceğiz. Birer tane. Bu sefer araya ne yapıyoruz? Birer tane ikili trabzan, yine aralarında 3 zincir olacak. Geçişlerimiz hep 3 zincirle. Buraya geçerken de 3 zincirle. Buraya ikili trabzan yapacağız. Başlıyor. Burası şu anda 3 tane kaldı. Bir tane bıraktım. 1 2 3. Yine grubun içine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa 2 tane daha. 1 2 3 zincirle ne yapıyorum? Buraya bir tane ikili trabzan. Gene grubumun içine aynı çalışmayı yapıyor. Bir, iki, üç zincir. Yanlardan birer tane eksilterek burayı da küçültüyor. Kaç tane kaldı? 6 tane kaldı. Bu sıramızda bu şekilde olacak. 3 ile şuradaki grup çalışmasını yapıyorum. 3 zincirle buraya bir tane ikili trabzan, 3 zincirle buradaki grubu 3 zincirle bunların birer tane eksilterek turu tamamlayalım. Şurada tekrardan görüşelim. Sıra başına geliyorum. 3 zincirimi çektim. Bir tane atladım. 1 2 Üçüncüsü de başladığım başlangıç trabzanı. Kaydırdım. Bir üst tura çıkıyorum. Burada 2 tane yaptım. 1 2 3. Ne yapıyoruz? Gene bu grubun içine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı göze 2 tane ikili trabzan. Şimdi 3 zincir, tek olan trabzanımızı arasında 3 zincirle V yapıyoruz. Bir, iki, üç zincirle grubumuza gene aynı çalışmayı buradaki arasında 2 zincirle tamamlıyoruz. Devam ediyorum. Bir kere daha gösteriyorum. 3 zincirle ne yapıyorum? Başta ve sondakilerini bırakıyorum. Altı olan trabzanlarım 4'e düşüyor. Üç zincirle yine gruplarımın içine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. 3 zincir, tekli olan ikili trabzanımı arasında
3 zincirle ve yapıyorum. Bu sıramız da bu şekilde tamamlanacak. 3 zincirle grup çalışıyorum. Birer tane eksilterek trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. 3 ile grubu yapıyorum. 3 ile buraya bir tane arasında 3 zincirli V yapıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım ve sıra başına geldim. 3 tane zincirle şuraya bir tane ikili trabzanımı yaptım ve burayla bağlantımı sağladım. Artık burasını ben kapattım. Şimdi şöyle bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanındakine bir tane sık iğne yaparak burayı kapatıyorum. 1, 2, 3 ile yukarı çıktım. Yine buradaki grup çalışmasını yapıyorum. 2 zincir arada. 2 tane daha ikili trabzan. Burada ne yapıyoruz? Burada 3 tane buraya trabzan yapıyorum. 4 zincir, 3 tane de buraya trabzan yapıyorum. Arada yine 3 zincirimi çektim. Buraya 3 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3. Karşılığındaki ikili trabzana da 3 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3. Diğer grubu yaptım. Şimdi böyle bir görüntüsü var buranın. Bunu hatırlarsanız aşağıda da aynı işlemi yapmıştık. 1, 2, 3. Bu dördün 4 tane ikili trabzanın tam şöyle ikisinin ortasına bir tane sık iğne yaptım. Doladım. Diğer grubu çalışıyor. Burası da böyle görünüyor. Burada gruplarımı çalışıyorum. Buraya 3 tane 3 zincirle 3 tane ikili trabzan, 4 zincirle diğer bacağı da 3 tane ikili trabzan. Bir kere daha göstereyim. Buraya 3 tane aynı bacağı 1, 2, 3, 4 zincir. Diğer bacağı da yine 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3. Buradaki yine aynı grup çalışmasına devam ediyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 ile tam bu 4 tanesinin ortasındaki bölüme sık iğne ile tutturdum. Buraya da yine grupları yapmaya devam ediyorum. Şöyle bir göstereyim. Sıra başında tekrardan görüşelim. Şu anda böyle görünüyor. Buraları sık iğne ile kapatıyorum. Burada şuradaki iki bacağı 3 tane ile yeni bir grup çalışması başlatıyorum. Bu gruplarım devam ediyor. Buraya gelelim. Sıra başında tekrardan görüşelim. Sıra başına geldik. Burada bir sık iğne ile buraya geçiş yapmıştım. Şimdi burada yine hatırlarsanız ne yapıyorum? Doladım ve bu şekilde şuraya bir geçiş yaptım. Hem sık iğnemi yapmış oldum böylece ne aradaki, hem de şuraya geçtim. Neden? Çünkü şuradaki başlangıcımı burası yapacağım. Daha önce de anlatmıştım biliyorsunuz. Şimdi şuraya geçiş yapıyorum. Şöyle döndürüp
Şu ortaya girdi. Giriş yaptım ve döndürdüm. 1 2 3 ile 4 ile çıktım. Buraya bir tane V yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Buradaki burasını artık kapattık, görüyorsunuz. Şimdi şuradaki grubumun gözüne hiç zincir çekmeden bir tane V yapıyorum. Biliyorsunuz bunu daha altta da anlatmıştım. Ne yaptım? Buraya geçiş yaptım arkadan. Bu ortaya geldim. Buraya 4 zincirle bir tane V yaptım ve buradaki V'mi buradaki V ile birleştirdim. Böylece bu alttaki grupta kapanmış oldu. Şimdi ne yapıyorum? Yukarı çıktım. Ne yapıyorum şimdi? Burayı 5'e çıkartacağım. 2 buraya, 2 buraya, ortaya bir tane. 1 2 3 4 5. Bakın bunları artık hep altlarda da biliyorsunuz yaptık. Burada hep burada da yaptık. Şimdi ne yapıyorum? 3 zincir. Buradaki grubun, bu dörtlü grubun, 4 zincirli grubun ortasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burayı 5'e çıkartıyorum. 1 2 ortadakine bir tane, sondakine 2 tane. Bir daha göstereyim. Bakın burası böyle oldu. Şimdi bakın buradaki gruplarımı artık ne yaptım? Kapadım. 1 2 3. Buraya ne yapıyorum? Bu gruba bir tane V yapıyorum. Bir zincir, aynı boşluğa bir tane daha. Şimdi ne yapıyorum? Artık alttaki sık iğneli bölümü kapatıyorum. Hiç zincir çekmeden direkt buraya bir zincirle bir V yapıyorum. 3. Buradaki 3'ü 5'e çıkartıyorum. Üç zincirle 4 zincirli olan bölüme bir tane ikili trabzan, bu grubu 5'e çıkartıyorum. Bir, iki, üç. Buradaki ne yapıyorum? Tek V yapıyorum. Arada bir zincirle ve karşıki gruptaki V ile birleştiriyorum. Dikkat ederseniz artık hep aynı şeyleri yapıyoruz. Bakın burası kapandı. Buradaki V'ler birleşti. Burası 5'e çıktı. Ortaya bir tane daha ikili trabzan yaptım. Şimdi devam edelim. Şuradaki başlangıçta tekrardan görüşelim. Sıramın başına geldim. Üç zincirimi çektim. Şöyle kaydırdım. Ortasına geldim. Üç zincirle yukarı çıktım. Direkt buraya bir bağlantı yaptım. Şöyle bir görüntüm var. Devam ediyorum. Buradaki 5'i 6'ya çıkartacağım. 1 2, ortadakine 2 tane, diğerlerine birer tane. 1 2 3 4 5 6.
tane. Buraya arasında 3 zincir olan bir tane V yapacağım. Burayı 6'ya çıkartacağım. Ortadakine bir tane fazla yapıyorum. 1 2 3 aynı göze bir tane daha 4 5 6 3 zincir çektim, doladım. Hemen şuradaki V'nin içine bir tane ikili trabzan doladım. Hiç zincir yok. Direkt buraya da bir tane. Görüntümüz bu şekilde. Bakın hep aynı şeyleri yapmaya başladık esasında. Yakında zaten ayrımda yaklaşıyor. Kol beden ayrımına da yaklaşıyoruz. Ne yapıyoruz? 3 zincirle burayı 6'ya çıkartıyorum. Ortadakine 2 tane. 3 zincirle buraya aralarında 3 zincir olan bir V yapıyorum. Yine 3 zincirle burayı 6'ya çıkartıyorum. 3 zincirle buradaki şuradaki bölüme bir tane ikili trabzan, zincir yok. Bir tane de buna ikili trabzan. Görüntümüz şimdi böyle. Gelelim sıra başında tekrardan görüşelim. Başlangıca geldim. Buraya şu şekilde tutturdum. Buraya 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç tane zincirimi çektim. Buraya ne yapıyoruz şimdi? Bir tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, bir tane ikili trabzan. Bakın hep aynı şeyleri tekrar ediyorum. Bir, iki, üç zincir. Buraya 6 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve burayı sık iğne ile kapatıyorum. Devam ediyorum. Burayı da bu şekilde tamamlayalım. 6 tane ikili trabzan. Ortaya geldiğimizde buradaki bir tane ikili trabzan, 2 tane zincir, 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, bir tane ikili trabzan ortaya, 3 zincirle 6 tane gene ikili trabzan, 3 zincirle burayı buradaki bölümü kapatıyoruz. 3 zincirle yine devam ediyoruz. Bu şekilde devam edelim. Sıranın başına geldim. Buraya şöyle tutturuyorum. Üç zincirle yukarı çıktım ve yine 6 tane ikili trabzanımı yaptım. 3 zincirle. Şimdi buralara yine bakın buradaki çalışmaları başlatıyorum.
şunu yapmıştık. Şimdi buraya aralarına zincir olmayan şu ikili grubu yapacağım. Buraya bu arasında iki zincirle grubumu yaptım. Zincir yok. Direkt bu boşluğa da aynısını yapıyorum. Bir, iki, üç zincirle buradaki 6 tane ikili trabzanıma 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Artık burası kapandı. Boşluğumu geçiyorum artık. Kapattım ve bu altıları birleştiriyorum. Burada da bir birleşim sağladım. Bakın aynı şeyleri yapmaya devam ediyoruz. Zaten bu altıdan sonra bu bütün birleşimi yaptıktan sonra ben kol ve bedeni ayıracağım. 3 taneyle geçtim. Şu iki boşluğa grup 2 tane ikili trabzan, aynı boşluğa arasında iki zincirle 2 tane ikili trabzan. Arada zincir yok. Üç zincirle 6 tane trabzanımı yapıyorum ve diğer burayla birleştiriyorum. Üç zincir ve bu boşluklarıma yine orada yaptığım grup çalışmasını yapıyorum. 2 tane ikili trabzan yaptım. Arada 2 zincir. Hiç zincir çekmeden diğer boşluğa. Bundan sonraki sıra ne yapıyorduk? Araya zincir çekerek aynı işlemi yapıyorduk. Şimdi bu sırayı tamamlayalım. Bir ölçüm yapalım ve kol beden ayrımına gelelim. Başlangıca geldim ve artık bundan sonra bakın şuradaki altıları birleştirdim. 6 6. Burada kol ve bedeni ayırıyorum. Kaç santimde ayırmışım ben? 23 santim. 23, 25, 27 gibi ayrımlar kol için uygun ayrımlar. Bana denedim ben. 23 santim bana uygun geldi. Önce yerleşiminizi üst üste getirin. 12 tane model üzerine kurduk. Ve şimdi hepsi bakın üst üste geliyor. Arka, ön, kolla üst üste geliyor. Burası başlangıç yerim benim. Bakın. Buradan birleştirip devam edecektim. Şimdi ben nasıl ayıracağım? Şuradaki grubu ve bunu kola veriyorum. Şöyle şimdilik göstereyim size. Bakın burası kol. Şurada bir de burası var. 2 olacak daha sonra. Devam ediyorum. Aynı şekilde burada da şurası bir ve burası diğer kola gidiyor. Tam şu ortadan böldüm. 2 tane burada, 2 tane de burada kaldı. Tam ortada da 1, 2, 3 tane modelim kaldı. Önce şöyle yapıyorum. Buradan bununla bağlantı yapıyorum.
Şu an devam etmiyorum. İsterseniz ipi kopartıp şuradan başlayabilirsiniz. Şöyle kaydırıyorum. Burası artık benim kolum. Tamam, burası benim kolum olacak. 1 ve 2 tane olan bölüm. Şimdi şunu da ayırayım şuradan. Burada şimdi ben bir devam ediyorum. Buraya geldim ve bedenime devam ediyorum. Burayı dönüşte buradan devam edeceğim. Önce bu kısmı ayıracağım. Sonra buradan ayıracağım. Ayırma noktamda önce anlatayım ne yapacağımı. Bakın buradaki, şuradaki benim yaprağımı ya da kalbimi kola verdim bir tanesini. Burada hem bedeni büyüteceğim hem de buradaki kolu buraya yapacağım. Yani 12 tane zincir çekerek şuradaki grubu burada çalışacağım yeniden. Böylece bedenim de büyümüş olacak. Başlıyorum şimdi. 3 tane zincirle devam ediyorum. Aynı işleri yapmaya. Nerede kaldıysam onu yapıyorum. Burada biliyorsunuz zincirsiz geçmiştik. Şimdi ne yapıyorum? Zincirle geçiyorum. Şimdi şuraya bunu takayım. Burası birleşme nokta. 1, 2, 3, 4, 5. Direkt yine buradaki bölüme geçtim. Şöyle görünüyor. Şimdi 3 zincir. Trabzanlarımın üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. Beden kol ayrımından sonra yine buradaki bu daralmayı yapacağız. Beş tane zincir. Şu arada geçişimi yapıyor. Devam ediyor. Üç zincir. Buradaki gruplarımı yapmaya devam ediyor. 5 zincirle geçiş yaptım. Devam ediyorum ve ayrım noktama geldim. Bakın burada nasıl bir ayrımımız var. Buradaki bu şu olan bölümü kola verdim. Buradakini de kola verdim. Şu anda bedenle kol arasında bu 12'lik kısım eksik. Orayı ne yapıyorum? Tamamlıyorum. Bir tane de yani hem bir burada hem de burada bir tane de buradaki yaprağı eklemiş oluyorum. Beş zincirle buraya geçiş yaptım.
Şimdi ayrım noktama geldim. 12 tane zincirimi çekiyorum. Bakın burası ayrım noktam ve direkt buradaki bölümden giriş yaparak bedeni koldan ayırıyorum. Şimdi göstereceğim. 4-5 tane zincir. Artık zincir çektiğim yere de buradaki grubumu dönüşte tamamlayacağım. Burada 6 yapmıştım. Birer tane eksilterek başlıyorum. Burada da birer tane eksilterek başlayarak o sıramı çalışmış olacağım. 1, 2, 3. Şöyle bir göstereyim. Daha net anlaşılsın. Buradaki, yani şunun yanındaki yapraklar içinde bedene 12 tane zincir çekerek bir yer ayarladım ve artık bundan sonra bu grubu çalıştıktan sonra buraya da trabzanlarımı yapacağım ve modelime kaldığım yerden devam edeceğim. Zaten orada da gösteriyor olacağım. Şimdi ben devam ediyorum. Yeniden şuradaki ayrımda size bir kere daha göstereyim. Sonra yine devam edeceğiz beraber. Ayrım noktama geldim. Ne yapıyorduk burada? 12 tane zincirle ayırıyorum. Döndürdüm ve buradaki grubun çalışmasına başlıyorum. Buradan aynı zamanda yeni bir başlangıç yapıyorum. Bakın burada bunu yapmışım en son. Burası benim yeni başlangıç yapacağım yer. Yeni sıraya geçiyorum. Burada yine buradaki ikili grubu yapıyorum. Aralarında 2 zincirle. Şimdi bu sırada ne yapıyorum? Buradaki beşli grubun içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincirle giriş yaptım ve buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Burada yine çalışmama devam ediyorum. Üç zincirle artık bunu küçültmeye başlıyor. Devam ediyor. Birer tane eksiltiyorum yani. Başta ve sonda. Bunu bıraktım. 2, 4, 6, 8, 10 tane. 12 idi. Onu düşürmüş oldum. 3 zincirle yine buradaki grup çalışmamı yapıyorum. Beşli olan yere ister zincirden de yapabilirsiniz böyle. Onu da göstereyim. İsterseniz de ortada 3 zincirle buradaki grup çalışmasını yaptım. 3 zincirle buradaki grubu 10'a düşürdüm. Şimdi devam edeyim ben. Şuradaki yerde tekrardan bir araya gelelim. Ayırdığım bölümdeyim. 3 zincirimi çekiyorum. Şimdi burada hangi sıradayız? Burada hangi sıradayız? 10 tane ikili trabzan yapma bölümündeyim. Buraya şimdi 10 tane ikili trabzanımı yapıyorum.
7, 2, 4, 6, 8, 10 tane oldu. Yine 3 tane zincirle geçiş yapıyorum ve grup çalışmasını burada da yapıyorum. Üç zincirle buradaki beşli zincirimin olduğu yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Şimdi başa gelelim. Tekrardan bir üst tura çıktığım zaman göstereceğim. Böyle her üst tura çıktığımda bir hatırlatma yaparak yani yeni başlayanlara da yardımcı olmuş olurum. Devam edecek olanlarla kolda görüşürüz. Şöyle gösteriyorum. Nasıl bir ayrım oldu. Bakın burada da şu çalışmayı yaptık. Kolumuz. Şimdi burada da aynı şeyi yapıyorum. Başlangıcım zaten burası. Burada tekrardan görüşüyoruz. Buraya da yine aynı şekilde 10 tane ikili trabzanımı yerleştireceğim. Bir üst turda görüşelim. Gene şurada hemen bir hatırlatma yapayım. Bir üst tura çıkıyorum. Bakın burada da 2, 4, 6, 8, 10 tane ikili trabzanımı yaptım. Ve yeni tura başlıyorum. 3 zincirle yine buradaki gruba aynı çalışmayı yapıyorum. Arada 2 zincir. Üç zincirle ne yapıyorum? Buradaki trabzanımın üzerine arasında 3 zincirle bir tane V yapıyorum. Yine 3 zincirle buradaki grup çalışmasını yapıyorum. Bunu yine birer tane eksiltmeye devam ediyor. Bir tane 3 zincirle bir V yaptım arada. Bunları küçültüyorum. Buradakilerini büyütmeye başlıyorum. Devamlı aynı şeyleri tekrar ediyoruz artık. Ben şimdi tamamlayayım. Şu başta tekrardan görüşelim. Bir üst turu gene anlatacağım. Bir koltuk altındaki kısmı yaptım. Sıranın başına geldim. Bu sırada ne yapıyoruz? 3 tane ile yine buradaki grubu yapıyorum. Bir, iki, üç zincirle buradaki ve buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir. Şuradaki grubu yine yapıyorum. Bir, iki, üç zincir. Buradaki grubumu da yine yanlardan birer tane eksilterek küçültmeye başlıyorum. Bu sıramız da bu şekilde olacak. Bunları küçültüyoruz. Gruplarımızı yapıyoruz. Araya 4 zincirle buraya 3 tane ikili trabzan, bu bacağa da 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Tur bittiğinde görüşelim. Turu bitirdim. Yeniden başladım. Buradaki grup çalışmasını yaptım. Buradaki 3'ü
5 trabzana çıkarıyorum. Baştakine 2, ortadakine 1, sondakine 2. 2, 3, ortadaki 4 zincirli boşluğa bir tane ikili trabzan. Baştakine 2, ortadakine 1, sondakine 2. Buraya yine grup çalışmasını yapıyorum. Bunu da 2, 4, 6 idi. 4'e düşürüyor. Bu sırada bu şekilde yapacağız çalışmamızı. 3 zincirle şuradaki grup çalışmasını yapıyorum. 3 zincirle bunu 5'e çıkartıyorum. 3 zincirle ortadaki boşluğuma bir tane ikili trabzan 5'e çıkartıyorum. Grubu çalışıyorum ve bunu da yine 4'e düşürüyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Bir üst turda görüşelim. Turu tamamladım. Buradaki ilk grubu yaptım. Şimdi burayı 6'ya çıkartıyorum. 1, yandakine 2, ortadakine 3, yeniden ortadakine bir tane yaptım. 5, 2, 4, 5, 6. Ortadakine 2 tane ikili trabzan yaparak 6'ya çıkardım. Buradaki grubuma da bir tane burada da 4 tane yapalım. Bir V yapıyorum. Sonra burada da yeni bir başlangıç. Şunları kapatacağız şimdi. Birazdan burayı da yine şundan açacağım. Üçle buradaki grubu yapıyorum. Bir, iki, üçle 4 olan grubumun tam ortasına, ortadaki zincirine bir tane sık iğne ve buradaki grup çalışmasını yapmaya başlıyorum. Ne yaptık burada? Artık bunu kapattık sık iğne ile dörtlü olanı. Burada grup çalışmamı yapıyorum. Burada 5 olan ikili trabzanımı burada 6'ya çıkardım ve burada da yeni bir çalışma başlattım. 4 zincirle bir tane V yaptım aralarına. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Tur bitsin, yeniden görüşelim. Turu tamamladım. Şuradaki grup çalışmasını yaptım. Şimdi burada şimdi yeniden bakın şuradaki başakları bitiriyorum. Burayı teke düşüreceğim. Burada yeni şuradaki başak görüntülü olan bölüme başlayacağım. Grubuma başlayacağım. Onun çalışmasını hazırlıyorum. Bunları yine 6 yapıyorum. Buradaki zincir boşluğuna bir tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, bir tane ikili trabzan. Bu boşluklara daha sonradan şuradaki başakları çalışacağız. Şimdi yine 3 zincir, 6 tane
3 zincir. Burayı ne yapıyorum? Bir tane zincir ve sık iğne olan bölümde ne yapıyorduk? Bu V'leri birleştiriyorduk. Hiç zincir yok. Bir tane V. Bu sıramız da bu şekilde olacak. Turu yeniden başlattım. Buradaki 6 olan trabzanlarımı yaptım. Şimdi bunların içine şuradaki grubu yeniden kuruyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Bu sırada aralarında zincir yok. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Şimdi yine altılı olan grubu 6 tane yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yine 6 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Buradaki birleştirdiğim V'lere aralarında zincirsiz 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramız da bu şekilde olacak. 6 tane ikili trabzanımı buraya yapıyorum 3 zincirle. Buraya şurada başlattığımız, burada bitirdiğimiz başaklarımızı yeniden başlatıyoruz. Yine 3 zincirle 6 tane ikili trabzan ve buradaki 2 tane V'mizin içine birer tane zincirsiz aralarında ikili trabzan yapıyoruz. Bu sıramızı da bitirelim. Tur bitsin, yeniden görüşelim. Turu tamamladık. Şimdi burada 6 tane yaptım yine. İkili trabzan, 3 zincir. Buradaki grubumu çalışıyorum. Bu sefer aralarına 5 tane zincir koyacağım. 5 ya da 4, oradaki ipinizin kalınlığına, inceliğine göre aradaki zinciri belirlersiniz. Şu an böyle görünüyor. Bundan sonra burada ne yapacağız? Buradaki grubu yeniden kuracağız. 6 tane. Şimdi ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Bu sırada da bu iki altıyı birleştirdim. Burayı kapattım. Bunları birleştirdim. Şöyle gösteriyorum. Bunları birleştirdim. Şimdi bunun üzerine, yani şu anda buradaki birleştirme kısmındayım. Sonra yeniden bir altı yapıp gene küçülteceğim. Bunları artık küçültmeye başlamışken burada ne yapıyorum? Artık yeniden bir şuradaki yeri hazırlıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan. Bundan sonra artık bakın, size bir tane böyle bütün anlattım. Buradan başladık. Bunu bütün anlattım. İkincisine başladım. Şimdi artık bunu bakın böyle buradan sırayla kapatıyorum. Bu sırada ne yapıyorum? Burada da yeniden bir başlangıç yapıyorum. Burada bundan sonra ne yapacağım? Yeniden buraya ikili trabzan, sonra V yapacağım. V'lerin üzerine üçleri yapacağım. Bu şekilde büyütmeye devam ediyoruz. Artık size alttaki hazırlıklarımız, üstte neler yapmanız gerektiğini söylüyor olacak. Ben şimdi yeniden şuradaki başlangıç yapana kadar size bunu bir tamamlıyorum. Eksiltmeyi gösteriyorum. Bir kere daha hatırlatıyorum. Bir bitirdiğimde, şuradaki görüntüyü elde ettiğimde
bedeni de bitirmiş olacağım gibi görünüyor. Zaten size ölçü vereceğim. Şimdi ben devam ediyorum. Tur bitsin, yeniden görüşelim. Bir üst tura çıktık. Şimdi 3 zincirle yeniden buradaki bölümümüze grubumuzu yapıyoruz. 3 zincirle ortaya bir tane, 4 zincirli ya da 5 zincirli olan bölüme bir tane ikili trabzan, 3 zincirle yine grubumuzu yapıyoruz. Yeniden bu altılı olan bölüme geldim. Yine birleştirdikten sonraki üst sırada yine 6 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu grubun içine şimdi ne yapıyoruz? Artık bunları kapatmaya başladık biliyorsunuz. Bunları kapatmaya, bu sıradan sonra kapatmaya başlıyoruz. Burada da yeniden bir açılım yapıyoruz. Üzerine V yapacağım ve 3 tane gene bunlardan başlayacağım. Şunlardan. Daha sonra belirli bir zamandan sonra ne yapıyoruz? Bu sefer buradaki başaklarımızı kapatıp, yani birilerini kapatırken birilerini açıyoruz. Size artık yardım edecek bir alta model var. Ben şimdi bitiriyorum bunu. Yani bir tane daha böyle bir kalp yaptığımda ben bedeni bitireceğim. Beraber sizle kola başlayacağız. Ben boyunu burada bırakmayı düşünüyorum. Şimdi buraya da nerede bıraktım? Şu 4 tane olan yerde bıraktım. Şimdi kola başlayacağız beraber. Ben bir tanesine başladım. Ama şu yakayı toparlıyorum. Bir sıra sık iğne yaptıktan sonra misinalı şişe geçireceğim. İnce bir misinalı şişe geçirip lastik yapacağım. Sanıyorum o da çok yakışacak. Şimdi onu da göstereyim istiyorum. Ona başlayacağım çünkü. Kola sonradan başlayacağım sizle. Önce şuradan şöyle kenarından, şuradan geçireyim. Sonra bu sık iğnelerin olduğu yerden de lastik için ilmek alacağım. Bunu deneyeceksiniz. Bir sıra sık iğne yapın ve bedeninizde deneyin. Gerekiyorsa bir sıra daha sık iğne yapıp hani biraz daha küçültebilirseniz. Daha büyük beden yapacaksanız tabii daha fazla toplamak gerekebilir. Ama toplamayı ilk sırada yapmayın hepsini. 2 ya da 3 sırada mutlaka yapın. Neden? Çünkü o zaman çok fazla buraları böyle büzülür. Toplama kısmını fazla yapmanız gerekiyorsa dağıtarak yapın. 2 ya da 3 sırada. Ben şimdi bir sıra yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra çünkü lastik yapacağım. Yani birkaç sıra sık iğne yapıp hiçbir şey de yapmadan da bırakabilirsiniz. Ama bunları size gösteriyorum ki örnek olsun size de. Yapmak isterseniz önünüzde bir alternatif olsun. Şimdi böyle bir sıra ben bunu gideyim. Bir tane de misinalı şişle lastik için ilmek almayı göstereyim. Sonra finalini gösteririm. Şöyle bir süre gittikten sonra şöyle bir bakın. Aşırı geniş mi, dar mı? Yani onları kontrol ederek yapın. Ben şimdi bunu toplayayım, geliyorum. Aldım, sık iğnelerimi yaptım. Şimdi buradan ilmek çıkaracağım. Şöyle ip bayağı ince. Esasında ip için biraz daha kalın olabilir şiş numarası ama biraz daha ince bir şişle yapıyorum. Şimdi buradan ilmeklerimi çıkartıyorum.
teker teker çıkartıyor. Geçiriyorum. Ve bir ters bir yüz lastik yapacağım. Size bunu almasını da gösterdim. Sonrasında bir ters bir düz lastik yapacağım. Sanıyorum 2 parmak kadar yapmayı düşünüyorum. Şöyle şu kadar. Şişe geçirdim. Şimdi bunu düz sayıp ters bir düz. Buraya isterseniz bir tane işaretleyici takın. Turlarınızın başı için. Bu şekilde. Şimdi bitireyim. Görüşelim. Yakamda şöyle 2 parmak kadar bir yaka yaptım. Buhar tuttuğumda buralara gayet düzgün. Üstüme denedim. Gayet hoş oldu. Şurada. Kolumun birini bitirdim. Şimdi sizle öbür kolu başlayacağız. Şurada bir anlatmak istiyorum. Şimdi bedende biliyorsunuz şuraya 12 tane zincir çekerek başlamıştık. O şekilde burayı tamamlamıştım. Şimdi kolda da buraya bu kalpleri bu tarafa bırakmıştım. Kola bırakmıştım biliyorsunuz. Şimdi burada da şu aradaki nerede kalmışsak şimdi başlayacağım. Onu ekleyeceğim. Bak ben buraya şuradaki şu bölümü ekledim. Şuradan göstereyim. Şunu ekledim. Nerede kalmışsak onu ekleyeceğiz. Şu aradaki bölüme. Şimdi uygulamalı daha net anlayacaksınız. Hadi gelin başlayalım şimdi kola. Şimdi kolumuza nerede kalmışım? 6 tane birleştirmişim. Altılı bir grup çalışması yapmışım. Burada bir tane daha 6 yapacağım. Şuradaki kısmımı yapacağım. Yeni aradaki başakları yapmaya başlamışım. Buradan başlıyorum. Altıları yapıyorum. 3 zincirle bunu yapıyorum. Buradaki zincirsiz bölümden sonra ne yapıyorduk? 4 ya da 5 tane zincirle geçiş yaparak bunu tamamlıyorduk. Onu yapacağım. Bu 6'yı yapacağım. Yeniden bu grubu yapacağım. 6'yı yapacağım ve ne yok? Şuradaki bölüm yok. Burada bu bölümü arada 5 ya da 4 zincirle yaparak buraya geçiş yapacağım. Şu altılı grubun başından başlıyorum. Burada da yine 6 tane çalışıyor. Devam ediyorum. Bir, iki, üç zincir. Şuradaki grubumu çalışıyorum. Aynı boşluğa 2 tane daha. Geçen sıra zincirsiz yapmıştım. Bu sıra 4 tane zincirle geçiş yapıyorum. Ve aynı grubu buraya yapıyorum. 3 zincirle ikili trabzanlarımı yapıyorum. 12 tane oldu bu. 12 tane var burada. Bu sırada yine 12 tane yapıyorum. Bir, iki, üç zincir. Yeniden buradaki grubu çalışıyorum.
Yeniden altılı olan grubuma geldim. Bir, iki, üç zincir. Şimdi burada ne olması lazımdı? Şuradaki bu çalışmanın olması lazımdı. Ben buraya onu yerleştireceğim şimdi. Şöyle net göstereyim bakın. Bir tanesini şuraya yapıyorum bakın. Birini buraya yerleştiriyorum. Bir, iki, iki zincir. İki tane daha. 4 zincir. Diğerini de bütün olduğu gibi bu bölümü bırakıyorum. Yapmışım. Bunu da buraya yapayım. Bakın bunu burada yaptım. Bunu da buraya yapıyorum. Şuradaki boşluğa yaptım. Şimdi göstereceğim bakın. Şuradaki çalışmayı, şuradaki gruplarım, başak gruplarım 4 zincir ve bunları burada çalıştım. Birini şuradaki boşluğa, oradaki boşlukları siz kendiniz ayarlayın. Herhangi bir buradaki boşluğa da yapabilirsiniz. Şu boşluğa yaptım. Diğerini de şu boşluğa yaptım. İsterseniz bu boşluğa yapın. Bakın onu oluşturdum burada. Devam ediyor. Ve burayla birleştiriyorum. Burayla birleştireceğim. Burada ben şimdi şöyle yapacağım. Bedende devamlı birleştirip yukarı çıkıyorduk ya. Şimdi öyle yapmıyorum. Dilerseniz şurası bizim başlangıç yerimiz. Hani tur sıralarını şaşırmayın diye. Döne döne gideceğim artık. Burada direkt doladım. Hatta şöyle bir o kadar zincir çekmeyeyim ki ikili trabzan yapacağım çünkü. Bir iki tane zincirimi çektim. Ve buradan direkt başlıyorum. Bakın şurada birini attım. Bir daha göstereyim. Şimdi artık eksiltmeye başlıyorum ya. Şurada şunu attım. Direkt şununla birleştirerek devam ediyor. 2 3 Diğer kolda öyle yapmıştım çünkü. Size de onu göstereyim. 4 5 6 7 8 9 10 12'yi de ona düşürdük. Şimdi turları bir kere daha göstereceğim size. Burada ne yapıyorum? Yine buradaki grubu çalışıyorum. Üç zincir buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Burada ne yapacağım? Yeni bir şuradaki trabzan grubunu başlatacağım. 3 zincir başakları yapıyorum. 3 zincir buradaki grubu ne yapıyorum? 5'e düşürüyorum. Bir tanesini atladım. Şu ortaya bir tane ikili trabzan. 3 zincir buradaki grubumu da çalışıyorum. Yeniden bunu ona düşürüyorum. Bakın bu arada yaptığım yerin çalışması. Bunu ne yapıyorum? Yine burada aynı işleri yapıyorum. Arada yeni eklediğim yer burası. İki, üç zincirle tam ortaya bir tane ikili trabzan yapıyorum.
ve devam ediyorum. Sıra başına geldim bakın. Yeni turu başlatıyorum. 1, 2, 3. Ne yapıyorum? Bir tane atlıyorum. 10'da ne olacak burası? 8 olacak. Şöyle bir gösteriyorum. Bakın. Kolumuzun buradaki tam koltuk altı bölümüne şuradaki başak grubunu ekledim. Ve artık buradan da devam ediyorum. Böylece bunun arasındaki çalışmayı da, yani şu çalışmayı da burada başlatmış oldum. Sonradan burayı şu şekilde dikerek kapatacağım. Şöyle dümdüz, gayet düzgün bir görüntü olacak. Şimdi devam ediyorum. Başa geldiğimde bir kere daha hatırlatayım size. Ondan sonra kolumuzu da bitirelim ve devam edelim. Turu başlattım. Burayı bakın 6'ya düşürdüm. 1, 2, 3 zincirle. Buraya ne yapıyorum? Burayı kapattığım için burada yeni bir başlangıç yapıyorum. Buna 3 tane ikili trabzan, 4 zincir arada. Sonra burada da yeni bir başlangıç yapacağım. Üç de buraya. Buradaki başlangıcım ne olacak? Buradaki başaklar olacak. Neden? Çünkü burası bittiğinde, sık iğnelerle kapattığımda burada da yeni başaklar başlatacağım. Bu şekilde bakın devam ediyoruz. Size anlattığım gibi kolda da aynı şeyleri yapacaksınız. Bir taraf kapanırken yeni başlangıçlarla devam ettiriyoruz ve uzatıyoruz istediğimiz yere kadar. Ben şimdi kolumu da bitiriyorum. Finalde tekrardan görüşelim. Bluzumuz bitti. Kollarını bu şekilde bıraktım. Bedenini de bu şekilde bıraktım. Buhar tutacağım bir tek. O kadar. Buralara bir çalışma yapmayacağım. Buhar tutup, ama dilerseniz siz bütün sıra boyunca sık iğne yaparak da bir sıra gidebilirsiniz. Yakan böyle oldu. Çok hoş durdu. Bedende fotoğraflarda göreceksiniz zaten. En başta ölçülerini veriyor oluyorum. Yapacakları şimdiden kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Başka projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.